Merhaba. Bugün artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk. Halk arasında işte çocuğum konuşuyor ama konuşması anlaşılır değil. Ne dediğini bazen biz anlıyoruz, bazen biz de anlamıyoruz dedikleri durumu konuşacağız. Biz dil konuşma uzmanları olarak diyoruz ki eğer çocuğunuzun konuşması geciktiyse veya yaşıtlarına, akranlarına göre biraz daha geç konuşmaya başladıysa konuşma sesi dediğimiz harf hataları, yani R yerine Y, S yerine T, T yerine D, K yerine T gibi harfleri çıkarmakta zorlanabilir, hataları olabilir. Şimdi en çok bize gelen sorular, peki ne zaman biz dil ve konuşma terapisine başvurmalıyız? Öncelikle çocuğun dil ve konuşma sürecini bir iyi takip etmek lazım. Artık çocuklarımızı biz dil testlerini bile bir yaşına aldık. Yani çocuklar çok erken zamanlarda konuşuyorlar. Çok erken zamanlarda kendilerini ifade ederek iletişime geçmeye çalışıyorlar. Artikülasyon bozuklukları ile fonolojik bozukluklar arasında ne fark var? Bize en çok gelen sorular 5 yaşında başvuruyorlar. İşte hocam okula gidince geçer değil mi? Okuma yazmayı öğrenince geçer dedik. O yüzden de biz dil ve konuşma terapisine başvuramadık. Oysa ki bizim 4 yaşında artık konuşma gelişimi çok erken yaşlara alındı. Çocuklarımız, sosyal uyaranlar, aileler bu anlamda çok daha bilinçli, farkındalıkları çok iyi. O nedenle 4 yaş dendiği zaman aslında dilin kabaca hani gramatik düzeyde dahi işte 7-8 kelimelik cümleyi bir araya getirip anlaşılır bir şekilde konuşan bir çocuk bekliyoruz. Dolayısıyla 5 yaşında artık okul öncesi durum ve okula hazırlanacak çocuk. O nedenle 2 ses dahi olsa, 3 ses dahi olsa artık çocuk o konuşma sesini kendi başına düzeltemiyor demektir. 4-4,5 yaşından sonra mutlaka dil ve konuşma terapisine başvurmalı aileler. Yani en azından çocuğun bu harf hatalarını, konuşma seslerini kendiliğinden düzelteceği süreç tamamlandı mı? Yani çocuk bir gecikmiş konuşmadan dolayı mı bu harfleri yanlış konuşuyordu? Yoksa epey uzun zamandır bir sürü harfte sıkıntısı vardı. Bunları yer değiştirerek, atlayarak, yok ederek değişik şekillerde, ama ne oluyor? Yaşıtları konuşması anlaşılır haldeyken çocuğumuz kendi konuşmasını anlatmaya, anlaştırmaya çalışıyor. Bazen işte S harfini başta söyleyip ortada ve sonda iyi söyleyemeyen çocuklar olabiliyor. Onun için böyle 1 saat kadar süren detaylı bir dil testimiz var. Bu test bize aynı zamanda çocuğun konuşma işlevselliğinde, dil gelişiminde de bir gecikme olup olmadığını da bize veriyor. Süreç her çocuk için farklı tabii ki. Çünkü her çocuğun algısı, gelişimi, dikkati, dinlemesi, bu yapıyı kullanımı ve ailenin de evde bu sesleri bizim terapi sürecinde desteklediğimiz gibi ne kadar destekleyip desteklemediği de çok önemli. Tabii biz terapiye başladığımızda da eğer okula giden bir çocuksa bakıyoruz ki konuştuğu gibi yazıyor çocuk. Aynı sesi S'ye T diyorsa o yazı içerisinde T. Bu tabii bizim için hem geç kaldığımızı hem de çocuğun zorda olduğunu gösteriyor. Hani ben böyle durumlarda biraz acele ediyorum elbette. Çünkü çocuğu o konfora ulaştırmam gerekiyor. Yani konuşmasından öte akademik hayatındaki süreci de daha kaliteli hale getirmek için biraz acele etmemiz gerekiyor. Duruma göre bu değişiyor. Yani ne zaman başladık, çocuğun yaşı nedir, aile bu anlamda bize ne kadar yardımcı olacak. Bazen ailelere çalışın diyoruz, bir bakıyoruz çok yanlış çalışmalar yapıyorlar. Çocuk bu sefer stres içine giriyor. Yani ben bunu söyleyemiyorum galiba, anlaşılmadı deyip bu sefer ağzını farklı şekillerde konumlandırmaya başlıyor. Ha diyoruz, burada bir yanlış giden bir şey var. Bazen çok zorladığınızda kekemelikle bile karşılaşabiliyorsunuz. Ama tabii biz yaptığımız zaman değil. Yani konunun uzmanı ile bu çalışmaları yaptığında çocuğun herhangi bir handikapla karşılaşması
mümkün değil eğer doğru yolda ilerleyen bir uzmansa, ki öyle olduğunu düşünmek istiyoruz. Ama evde aile işte benim bu sesleri yetiştirmem lazım, okulda öğretmeni de bize şunları söylüyor. Zaten geç kalmışsınız ama. O zaman çocuğa tekrar bir stres faktörünü oluşturmak, kendi farkındalığı da çok arttığı için. Biraz da o yüzden biz hani 4 yaşında başlayalım, terapi programını 4-4,5 yaşında şekillendirelim. Okula başlamadan bunu yapalım. Çünkü okula başladığı zaman çocuk bir yandan okuma yazma öğreniyor. Bir yandan da bozuk konuşma sesleriyle bunu yapmaya çalışıyor. Ve çocuk büyüdü. Artık oyun çağından okul çağına geçti. Yani dolayısıyla farkındalığı yüksek. Bu sefer çocukta çok ciddi bir özgüven, psikolojik problemlerle de karşılaşabiliyoruz. İşte ben nasıl olsa bozuk konuşuyorum deyip konuşmaktan vazgeçen veya kısa sözcüklerle kendisini ifade etmeye çalışan çocuklar oluyor. Onun için iyi bir değerlendirme diyelim. Hani sonuç olarak ne yapacağız? Mutlaka uzmanına başvuracak. İyi bir değerlendirmeden sonra çocuğun organik mi, fonksiyonel mi bu sesleri çıkaramamasındaki sorun. Buna bir bakacağız. Sonrasında da ona göre en uygun programı oluşturacağız. Ama her zaman söylediğim gibi biz yapılandırmaktan yana değiliz. Yapılandırmak çocuk için en kolay programdır. Yani karşınıza çocuğu alıp işte ne bileyim kartları, şekilleri, kutuları, bilmem neleri koyup ondan sonra hadi bakalım şimdi ağzını uzat, şimdi bunu böyle söyle filan demek değil. Biz gene bunu oyun içerisinde çocuğa en uygun programı seçerek iyi bir taklitle ve iyi bir dinlemeyle bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Yani her zaman çocuk 7 yaşında da olsa, 8 yaşında da olsa mutlaka çocuğa uygun bir oyun, o oyuna uygun da bir program vardır diyorum.